Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda market kırılımının geldiği bölgelerde Gantt çizimiyle, Gantt kutusuyla tepki yükselişlerini veya dönüşleri, yükseliş veya düşüşleri bulabileceğimiz bir sistemden bahsedeceğim değerli arkadaşlar. Şimdi özellikle açtık bir tane coin'in grafiğini. Şu an önümüzde bir saatlik zaman dilimi var ve burada bir market kırılımı gözlemlemeye çalışıyorum. Mesela bakın. Coin yükselişini tamamlıyor. Şuradan şöyle çizerek de gösterelim. Hareketlerini yapmaya başlamış. Bu hareketler neticesinde en üst tepesine kadar yükseldikten sonra bir itki hareketi bir daha sıçramış ve burada artık market yapısını kırdı dediğim yer artık şuradaki bölgemiz oluyor. Yani burası bizim için kırılım bölgesi. Ne yapacağız? Elimize özel ayarlarını daha önceki videolarda anlattığım Gantt çizim kutusunu alıyoruz. Bu tepeden yani bu düşüşe sebep, bu kırılıma sebep olan fitilden kırılımın geldiği bölgeye çekiyorum şu şekilde. Yani şu bölge. Tamam. Buradan market kırıldıktan sonra en sonki destek tepesinde kaybediyor ve aşağıya düşüyor. Biz ne yapacağız? Bu düşüşün yani şu bölgelerinde market kırılımının retest hareketinde bir short pozisyonumuzu alacağız. Yani satış pozisyonumu şuralara retest bölgelerinde yakalamaya çalışıyorum ve işlemimi bu aşağıda belirlemiş olduğum yani dönüşünü kestirdiğimiz bölge şuraya bir kutu belirledik kendimize 3 ile 3,5 ölçülerinin arasına çekiyoruz ve işlemimizi o bölgeye kadar tutuyoruz. Bu bir. Şimdi bu bölgeye geldikten sonra bir sıçrama hareketiyle alt taraftan gücünü alıyor ve dönüş beklediğimiz bölgeler buralar olduğu için aşağılarda gerekli yapıları kontrol edip long pozisyonuna giriş yapacağız. Genelde şu bölgeyi de kendimiz için işaretliyoruz. Çünkü bir grafik muhakkak bu kırılım yaptığı bölgeye test edecektir. Ama şu an itibariyle biz yükselişi trade edeceğiz. Gelelim şuradan bir alış pozisyonuna düşüşü aldık. Bakın düşüşün buralara kadar hatta isteyen şöyle şuralara kadar da tutabilir bu bölgeyi. Buradaki short pozisyonunu şu kısma kadar tutabilir. Buradan grafik alt tarafta likidasyonları temizledikten sonra hareketini gerçekleştiriyor. Buradan da bir long pozisyonu açıyorum. Çünkü dönüşünü beklediğim bölgelerden birisiydi. Bu bölgenin alt kısmına stopumu yerleştiriyorum. Şu bölgelere. Bu risk ödül oranınızı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. %12'lik bir kalkışma yapmış. Burada da başarılı bir işlem almış oluyoruz. Yine aynı bölgelere tekrar bir geliyor. Tekrar bir yükseliş. Tekrar bu şekilde ilerliyor. Şimdi bu bizim için düşüş senaryosuna bir örnekti. Yine burayı temizleyelim ve aşağılardan devam edelim. Şimdi hareketini yapıyor ve hala düşen trendde. Buna da dikkat edin. Yani bölgelerin kırılımlarıyla beraber dönüş noktalarını bulmaya çalışacağız. Mesela şu bölgede de gösterelim bir tane. Şu bölgeden dönüşü bulabilmiş miyiz? Düşüşü ve dönüşü trade edeceğiz. Yani bir taşla iki kuş vurmuş olacaksınız. Gelelim bu bölgede bakın hemen çiziyorum. Bir yapı var hareketleniyor. Buraya yukarı gidiyor. Tekrar bu bölgeden aşağı kırılım getiriyor. Yani şu bölge benim işaretlediğim bölge. Buradan getiriyorum. Kırılımın sebep olan bölgeye çekiyorum. Hemen şu şekilde hareket ediyorum. Diyorum ki buradan retest hareketiyle short pozisyonuna gireceğim. Yani satış pozisyonuna giriyorum. Buraya stopumu yerleştiriyorum ve düşeceğini düşündüğümüz bölge burası oluyor. Kanal alt bandına kadar işlemimizi tutabiliriz. İsterseniz garanticiler üst bandına kadar tutabilir. Bu birinci işlemimizin setup'ı oluyor. Yani burada biz ne yapıyoruz? Pozisyonumuzdan %18'lik bir kar elde ediyoruz. Buradan döneceğini düşündüğümüz için bir hareketlenme yapıyor. Tekrar aynı bölgeyi test ediyor ve buradan bir hareket yapıyor. Ne demiştik bakın. Bu bölgeyi tekrar test eder. O bölgeye kadar isterseniz long pozisyonunu taşıyabilirsiniz. Buradan alış pozisyonuna girdik. Alış pozisyonumuzu istersek bu bölgeye tutabiliriz. İstersek risk ödül oranınıza göre hareket edebilirsiniz. Bu bölgeye de stopumu yerleştiriyorum. Ve yine bakın burada yüzde kaça varıyor? %25'lik, %23'lük bir kar vermiş oluyor. İsteyen buralarda karlarını kapatabilir. Şurada kapatmış olsanız bile %12'lik bir kar vermiş oldu. Hemen örneğimizi silelim, devam edelim grafikten. Yine burada bir yapımız var. Yapımız hareketleniyor ve burada bir kırılım geliyor. Şu bölgeden dönüşü, yükselişi bulabilecek miyiz? Bakıyoruz. Hemen geldik. Bu bölgeyi işaretliyorum çünkü
Yukarıya hareketlendi, aşağı geldi. Son yükselişini yapıp kırıldı. Bu kırılan bölgede kıran tepeden kırılımın geldiği bölgeye çekiyor ve işleme giriş için bu bölgeyi bir belirliyorum. Hemen satış pozisyonumu alıyorum. Satış pozisyonunu buradan buraya kadar stopumuzu makul yerlere risk ödül oranınıza göre belirleyin. Buradan aşağıda şu bölgeden satışını gerçekleştirmiş oluyoruz ve karımızı alıyoruz. %15'e varan bir düşüşü yakalamış oluyoruz. Ve bu bölge bizim için şu an dönmesini beklediğimiz bölgelerden. Grafik aşağıya sarkıyor, tekrar hareketleniyor. Bir daha aşağı sarkıp burayı kırıyor. Şuradan bir long pozisyonu deniyoruz. Bakın hem düşüşünü hem yükselişini trade edeceğiz. Yapıyı izledikten sonra alış pozisyonuna geçiyorum. Buradan bir alış pozisyonu ne demiştik? Direnç olarak çalışacağı bölgeye çekiyoruz. Aynı zamanda buna öyle bir güzel bir tekniktir ki bu tekniği kullanarak aynı şekilde pozisyonun bakın burada %14'e varan bir yükseliş var. Bu direnç olduğunu gördüğünüzde ve bu bölgeye zaten bu kanalın içine girdiğinde de buradan yine short pozisyonunuzu çünkü grafik düşen yapı halinde. Düşen yapı halinde olduğu için tepkime yükselişini trade ediyoruz. Düşüşünü asıl ana işlemimiz olarak değerlendiriyoruz. Gelelim yine örneğimize devam edelim. Grafiği takip ederek geliyorum örnekleri vererek. Bakın burada yine bir bölgemiz var. Bu bölgemiz neresi? Kırılımın geldiği bölgelerden birisi şurası. Şimdi bizim iki tane destek noktamız var burada. Birisi en üstteki şu kısım. Çünkü son hareketlerin gerçekleştiği bölge orası. Daha sonra da burada bir bölgemiz var. Bakın şurada. Şimdi sağlam bir şekilde grafik aşağıya kırılmış oluyor. Ben burada ne yapacağım? Önce şurayı bir trade edeceğim. Şuradaki en kırılma sebep olan tepeden buraya bir çekiyorum ve diyorum ki bu grafik bu bölgeyi kırdıktan sonra bakın şu bölgeyi kırdıktan sonra hatta şuradan önce şuraya kadar bir düşüş sergileyecek. Hemen satış pozisyonuna giriyoruz. Şuraya retest hareketiyle biz satış pozisyonumuzu hemen işleme girdik ve buraya kadar tuttuk. %15'e varan bir kar verdi. Daha sonra buradaki önemli bir bölgeyi daha kırıyor. Hemen ne yapacağız? Bu işlemimizi tekrar açabiliriz. GAN kutusunu bu kırılımın geldiği bölgeye çekiyorum. Burada işlemden çıkmıştım. Tekrar bu bölgeye doğru bir retest hareketinde işleme girebilirim. Fakat düşüşün dönüşünü bize nereler göstermiş? O evet, burayı göstermiş ama bu düşüş normal bir düşüş de değil işin açığını söylemek gerekirse. Evet, eğer işlemi kapatmasak bakın yüzde kaça varan bir düşüş sergilemiş aşağıya doğru baktığımız zaman. Evet, devam edelim. Market kırılımı dediğimiz bölgeyi long yönlü hiç şu an test edemedik. Düşüş yönlü devam ediyor. Olsun, yine de bir karşımıza gelirse gösteririz. Evet, buradan bir sekiyor grafik tekrar hareketleniyor. Tabii bu bir market kırılımı değil. Üstteki tepeyi kırarsa long yönlü bakarız. Şu an short yönlü bakmaya devam ediyoruz. Asıl işlem hedefimiz short. Fakat alttaki tepki yükselişlerini de trade edeceğiz. Burada geldikten sonra yapı bu çizgileri çok da önemli değil. Buradan işlem alacak olursanız şurayı dikkate alarak gidebiliriz. Buradan geliyorum. Kırılım olan kısma doğru çekiyorum. Dönmesini beklediğimiz yer burasıymış. Evet, buradan artık düşüşleri buradan bir yerden short yakalayacağız ve dönüş bölgesi olarak şu kısmı kullanacağız. Geldik. İşlemin bize tekrar bir test yaptığı bölgelerden short pozisyonunu deniyoruz. Nereye kadar deneyeceğiz? Yüzdesel olarak artık şu şekilde göstermek istiyorum. Buradaki bizim düşüş planımız şuraya kadar olacak. Yani %35'e varan bir düşüş sergiliyor. Buradan da long pozisyonuna gireceğiz. Bakın kaç defa bize bu fırsatı vermiş. Buradan da long pozisyon açmak isteyen şuralardan trade'ini gerçekleştirebilir. %21. Tekrar bir %56'lık bir yükseliş var gördüğünüz gibi. Devam edelim. Şimdi burada bir market yapısının kırılımını görüyoruz. Şu bölge ciddi anlamda bir saatlik zaman diliminde önemli bir bölge. Burada ne yapıyorum? Hemen market yapısı değiştiğini düşündüğüm için kırılım geldiğinden dolayı hemen şu bölgenin alt taraflarında marketin kırıldığı bölgeye geliyoruz ve işlem ölçümünü yapacağız. Şu bölgeler gerçekten güzel destek olmuş. Bir akümülasyon da yapmış bu bölgede şu şekilde gördüğünüz gibi. Hemen buradan
Gan ölçümüyle şu dipten kırılma sebep olan tepeye çekiyorum ve buradan short'u arıyorum artık. Dönüş yapacağı bölgenin short olacağı bölgeyi belirliyorum. Yani biz biraz önce ne yapıyorduk? Kırılım geldikçe şu ana işlemimiz short oluyordu. Tepki yükselişlerini ölçüyorduk. Bu sefer ise short bölgesini bulup yine işleme gireceğiz. Baktık buradan long pozisyon için açacağımız bölge artık kırılım geldi. Retest hareketiyle burası olacaktır veya bu kısımların marketin destek olarak çalışacağı bölge, yani daha önceki direnç olarak çalıştığı bölge destek olarak çalışacaktır. Şimdi bizim buradan ana işlemimiz short dönüş bölgesini bulduk ve aşağıdan long pozisyonları deneyeceğiz. Yani buradan bir kez short fırsatını aldık. %17'ye varan. İkinci defa bir long fırsatını aldık. %18. Buradan üçüncü bir short fırsatı. İşlemimiz %16. Bize ne vermiş oldu? Bir, iki, üç tane işlem vermiş oldu. Tekrar burada bir kırılım söz konusu. Hemen bunu da kontrol edelim. Evet, bu kırılım nerede gerçekleşiyor? Şu bölgeye geldik. Market kırılımı artık buradaki desteklerin kaybedilmesiyle. O zaman bu kırılma sebep olan tepeden ölçüm yapıyoruz. Bu grafiği aldım. Bu kısma kadar çektik. Grafik toparlamaz ise kendini tekrar düşeceği bölgelerden bahsedebiliriz. Şimdi şuradan bir analiz daha yapmak istiyorum. Grafiğin bu bölgelerinden bir analiz yapalım. Kısa zaman dilimlerinde de yapabilirsiniz bunu. Mesela 1 saat diyeyim, 15 dakikalığa inebilirsiniz. 15 dakikalık zaman diliminde işlem yapmak isterseniz mesela bakın bu bölgede bir kırılım söz konusu. Hemen buraya bir çizgimi koyuyorum. Bu kırılma sebep olan tepe benim için şurası. Buradan hemen bir ölçümümü yapıyorum. Şu kısma kadar. Gördüğünüz gibi nokta atışıyla dönüşünü buluyor. Market kırılımını bu şekilde değerlendiriyorsunuz. Bu coin'i o zaman short bölgesi için, yani satış bölgesi şuralardan aldığımızda dönüş yapacağı bölge buralarmış deyip işlemi buraya kadar takip ediyoruz. Dönüş bölgesi buralar olarak düşünüp bu işlemin bu bandın içerisine girdikten sonra şu bölgeye kadar long pozisyonunu tutuyoruz. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Bu işlemin canlı grafiğinde eğer fiyat bu bölgeye gelirse buraya kadar bir long pozisyonu tutulabilir diye planlamamı yapmış oluyorum. Stopumu da şöyle arkalara bir yerlere yerleştiriyorum. Bu bölgenin biraz altında da işleme girebilirsiniz. Şuranın likidasyonunu almasını düşünerek de. Şuradan işleme girip buraya kadar tutabilirsiniz. Evet değerli dostlar, market kırılımı ile belirlediğiniz bölgelerden GAN çizimiyle, GAN kutusuyla nokta atışı dönüşleri, nokta atışı düşüşleri bulacağınız bir sistemi anlattım. Eğer videomuzu faydalı bulduysanız videoları beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Değerli dostlar, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.